Herkese merhaba. Bugün İstanbul'da Levent'te ADR İstanbul'un genel merkezindeyiz. Benimle beraber yanımda turizm sektörünün duayen isimlerinden Pınar Hanım var. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ayhan Bey. 2018 yılında bu Game of Thrones çekimleri Dubrovnik bölgesinde yapıldığı için çok etkileyici bir pazarlama kampanyası da yürütüldü ve Dubrovnik'in turizm gelirleri inanılmaz arttı. Fakat o kadar çok arttı ki UNESCO'nun tarihi miras listesinden çıkartılması ihtimali doğdu ve turizm sektöründe benim son zamanlarda gördüğüm en ilginç arabuluculuk faaliyetlerinden bir tanesi yürütülmeye başlandı. Yani belediye, hükümet, çekim yapan kuruluşlar, hani marketingin demarketing yani hani pazarlama yapmama süreci üzerinden ilerleyen çok ilginç çalışmalar oldu ve turizm sektörüyle arabuluculuğun en yakın bir araya geldiği anlardan biri benim için bu oldu. Hani uzmanlık alanım olmadığı için beni son 2 yıldır duyduğum en iyi haber bu olmuştu arabuluculukla ilgili. Sizin uzmanlık alanınız turizm ve alternatif uyuşmazlık çözümleriyle turizmi nasıl yan yana koyabiliyoruz biz? Nasıl aslında bunlar bir şekilde bir araya geliyor? Alternatif uyuşmazlık çözümleri turizmde nasıl kullanılıyor bunlar? Aslında, benim alternatif uyuşmazlık çözümleriyle tanışmam ilk, 2012 yılına Hı dayanıyor. hı. Genel müdürlüğünü yaptığım otelde uluslararası bir, tahkim davasının duruşmasını 3 hafta boyunca, ev sahipliği yaptık Hı hı. ve o dönemde, tahkim nedir onu araştırdım ve, hakikaten, bu, alternatif uyuşmazlık çözümlerinin sektörümüzde aslında ne kadar yaygın kullanılabileceğini gördüm. Sektörümüzde dünyada senede 1,5 milyar insan seyahat ediyor ve 330 milyon kişi servis veriyor. Paydaşları da düşündüğünüz zaman aslında insana hizmet verilen bir sektörde anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların olmasının ne kadar olası olduğunu da tahmin edersiniz. Bunları en kısa yoldan da bu metotlarla çözülebileceğini düşündüm. Ayrıca yine mal sahibi, otel işletmesi, çalışanlar, hava yolları yani o kadar fazla işlem var ki turizm sektöründe her an bir uyuşmazlık olabiliyor ve bunu online'da bile çözebileceğiniz bir platform aslında alternatif uyuşmazlık Hı çözümleri. hı. Hangi sorunlar sizce çözülebilir alternatif uyuşmazlık çözümüyle? Yani çok önemli 30 yıllık bir deneyiminiz var bu Evet. işte. Yani en çok turizm sektöründe hangi sorunlarla alternatif uyuşmazlık çözümü Aslında kullanılabilir? her kontratta bir anlaşmazlık olabiliyor. Hı hı. Yani bu en başında kontratların doğru bir şekilde düzenlenmesinde bile Hı hı. bu yani önleyici yöntem olarak Hı. alternatif uyuşmazlık çözümlerini Hı. kullanabiliriz diye düşünüyorum ki bu aslında bir riski önleme ama uyuşmazlık olduktan sonra da bizim için turizm sektöründe arabuluculuk ve müzakere ki bunu Hı. günlük yaşamımızda da çok kullanıyoruz. Ama bunu bu e, yöntemleri bilen, bu konuda etkin olan insanlarla birlikte yürütünce Hı hı. bence belki de mahkemelere yansımadan, Hı. o sancılı sürece girmeden bütün uyuşmazlıkları çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu ekibinizle olan, çalışanlarınızla olan problemler olabilir. Yine hava yollarıyla, acentalarla, müşterilerle, tedarikçilerinizle olan problemler olabilir. Yani insana değdiğiniz her yerde olan uyuşmazlıkta mahkeme sürecinden önce kesinlikle denenmesi gereken bir yöntem. Kesinlikle. Verdiğim müzakere eğitimlerinde Savaş Sanatı isimli kitaptan bir cümle paylaşıyorum. Diyorum ki en iyi komutan savaşmadan kazanandır. Yani sorun ortaya çıktığında, problem ortaya çıktığında ya da savaşa girildiğinde kazananın kaybedenin çok büyük önemi kalmıyor. Çünkü savaş oluyor. Sizce alternatif uyuşmazlık çözümü ile ilgili sizin verdiğiniz danışmanlıklar turizm sektöründe nelerin oluşmasını engelleyebilir? Yani birazcık böyle hani Minority Report gibi biraz bakalım böyle Tom Cruise'un filminde suçlar olmadan önce hani şey yapıyorlardı ya hani müdahale ediyorlardı. Biz de çatışma çıkmadan önce neleri biliyor olsalar ya da sizin vereceğiniz hangi tip danışmanlıklar
sorunların çok çıkmasını engelleyebilir sizce? Şöyle, özellikle yabancı otel Hı firmalarıyla, hı. otel sahipleri arasında yapılan kontratlar var mesela. Evet. Bazı kontratlar o kadar tek taraflı yapılıyor ki bu mal sahibinin veya işletici firmanın lehine olabilir. Bunlar en baştan kazan kazan ilkesine göre Hımm. düzenlenirse bence olası sıkıntılar da önceden önlenebilir. Yani problem olduktan sonra o kadar büyük bir eforu siz o problemi çözmeye ayırıyorsunuz ki kendi ana işinizden çok büyük bir zamanı çalıyorsunuz. Bence zaman günümüzde en önemli aset artık. Hı Onun hı. için bunu önlemek dolayısıyla benim önerim öncelikle danışmanlık verdiğim firmalarda bu. Hı hı. Ben de kendi yaptığım kontratlarımda artık herhangi bir itilafta Hımm. İstanbul mahkemeleri yetkilidir yerine uyuşmazlık çözümleri kullanılacaktır maddesini Hımm. ekledim. Ne Çünkü hoş. turizm biliyorsunuz hız sektörü. Hı hı. Bizim için hız çok önemli. Her şeyin çabuk hallolması çok önemli. Tabii ki maliyetler de çok önemli. Bunun yanı sıra turizmdeki her firmanın itibarı çok önemli. Biz çünkü servis satıyoruz ve bir güven oluşturmamız lazım. O itibarı da korumak için gizlilik de esas ki alternatif uyuşmazlık çözümleri bunu da sağlıyor. Kesinlikle. Harika anlattınız Pınar Hanım. Teşekkür ederim.